Merhabalar, Rengarenk Supla Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hem bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım hem de bir önceki videoda gördüğünüz kupları örmüştük. Bunlarla bir büstiyer tasarımı yapacağız birlikte. İpim yine aynı mısır pamuğundan bir iplik ve 2,5 milimetre tığım var. Önce altta gördüğünüz örgü modelini çalışacağım. Daha sonra kupları ekleyeceğim. Sırt kısmını ve kol balenlerini ekledikten sonra tasarımı tamamlayacağım. Öncelikli olarak 14 tane zincir çekerek başlıyoruz. 14'ün katları olacak şekilde zincirlerimiz olacak. Yani beden boyunuza göre bunu ayarlarsınız ya da ördüğünüz kıyafete göre diyelim. Artı 5 tane de sonradan ekliyorsunuz. İlk zinciri boş bırakıyorsunuz. İkinci zincirden başlayarak her bir zincirin içerisinde bir tane sık iğne örerek devam edelim. Hiçbir zincir atlamıyoruz. Arada herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece sık iğneden oluşan bir sıra oluyor bu. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim ve bir üst sıraya geçelim. Small beden çalışmıştım ben kuplarda. Toplam benim zincir sayım 98 artı 5 oldu. Şimdi son sık iğnemi yaptıktan sonra 3 zincirle model kurulumuna başlıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. İlk boşluğu boş bırakıp ikinci boşluğa batıyorum ve buraya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Trabzanların ardından 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. ...13 tane zincir çekiyorum. Ve altta yine 13 tane boşluk sayıp 14. boşluğa batıyorum ve 2 tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 13 tane zincir çekiyorum. Yine 13 tane boşluk atlıyorum. 14. boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bu sıra bu şekilde sonuna kadar devam edecek. 13 zincir, 14. boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim ve üst sıramıza geçelim. Sıra sonunda yine bir boşluğum kaldı. Bu boşluğun içerisine de bir tane ikili trabzan örüyorum. Yeni sırama 4 tane zincirle başlıyorum. Bakın başlangıç ve bitiş noktam aynı oldu. 4 zincirimi çekiyorum ve dönüp az önce ortaya çektiğim 2 zincirim vardı. Onun içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yine araya 13 tane zincir çekiyorum. Bu sıradan toplam 3 tane örmüş olacağız. Altta yaptığımız gibi. 13 zincirden sonra bir sonraki ördüğümüz balık sırtının ortasına batıyoruz. Buraya 2 tane ikili trabzan örüp 2 tane zincir çekiyoruz ve yine aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan daha örüyoruz. Yine 13 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki balık sırtının içine gelip orta noktasına 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa gelip 2 tane ikili trabzan daha örüyoruz.
Sıranın sonuna kadar bu sistemle devam ediyoruz ve bir üst sıraya geçiyoruz. Yine aynı şekilde trabzan bitimindeki tepe noktasına bir tane ikili trabzan örüp 4 tane zincirle bir üst sıraya geçelim. Balık sırtının ortasına 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 2 tane ikili trabzan örelim. Yine 13 tane zincir çekip bir sonraki balık sırtının ortasına gelelim. 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve yine 2 tane ikili trabzan örelim. Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Sayılar aynı. Sıra sonunda yine bir tane ikili trabzan örüp 4 tane zincirle yeni sıramıza başlıyoruz. Balık sırtının ortasında yine 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi 7 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz ve alttan 7. boşluğu sayıyoruz. Buraya batıp ipimizi uzatıyoruz. Tekrar tığa ip doluyoruz. Aynı noktaya batıyoruz ve ipimizi uzatıyoruz aynı boyutta. Tekrar ip doluyoruz. Bir sefer daha ip uzatıyoruz. Bu işlemi toplamda 6 sefer yapacağız. 6. seferin sonunda ben elime biraz ip sıkıştırıp bunun içerisinden tekrar tığ geçirerek toplamayı tercih ediyorum ama bir seferde tüm ilmeği toplayarak da fıstığınızı elde edebilirsiniz. Bir zincir çekip örgüyü çeviriyoruz ve bakın ilk görünen boşluğa batıp çıkardığımız ilmekten bir zincir çekiyoruz. İkinci boşluğa batıyoruz. İlmek çıkartıyoruz ve ilmeği zincirle büyütüyoruz. Takip eden boşluktan yine aynı işlem. Toplamda 6 sefer bunu tamamlıyoruz. İlk çektiğimiz zincirle birlikte 7 tane bizim ilmeğimiz oluyor tığımızın üzerinde. Tunus işi olarak adlandırılan çoğumuzun bildiği bir teknik. 7 tane ilmeği ikişerli gruplar halinde 6 seferde teke indiriyoruz. Bakın 5 ve 6. Bir zincirimizi çektik. Arada oluşan boşluğa batıp yine bir zincir çekiyoruz. Arada oluşan boşluğa battık. İpimizi çıkarttık. Bir zincir çektik. Yine burada 6 tane toplamda ilmek arttırıyoruz. Bir tane de zincir çekmiştik. Toplam 7 ilmek. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir şekilde örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine ilk boşluktan başlayarak her boşluktan birer tane ilmek çıkartıp bir zincirle uzatıyoruz. Tığda toplam 7 ilmeğimiz oluyor. Üçüncü sıramızı yapıyoruz. Yine ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir örüyoruz. Bir sıra daha yapacağız. Yine işlem aynı. Her boşluktan bir tane ilmek çıkartıp zincir çekiyoruz. Bir zincir, ilmek çıkartıyorum, bir zincir, ilmek çıkartıyorum, bir zincir. Ve yine tığdaki ilmekleri ikişerli gruplar halinde 1'e indiriyorum. Şimdi burada bir zincir de çekebilirsiniz. Hiç zincir de çekmeyebilirsiniz. Örgü içerisinde ben her ikisini de yapıyor olacağım muhtemelen. Tığımıza ipimizi doladık. Hemen takip eden balık sırtına batıp 2 tane ikili trabzan örüyoruz.
2 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa batıp 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi yine 7 tane zincir çekiyoruz. Aynı işlemi uygulayacağız. Alttan 7. boşluğu sayacağız. 7. boşluğun içine batıp ilmeğimizi uzatacağız. Her seferinde tığa ip dolayıp aynı boyuta uzatarak toplamda 6 sefer aynı boşluğa batmış olacağız. 6. ip uzatmanın hemen ardından da bütün ilmekleri bir seferde toplayıp bir zincirle sabitleyeceğiz. Şimdi yine bir tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü çevirdik. İlk gördüğümüz boşluğun içerisine batıyoruz. İlmek çıkartıyoruz, bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa batıyoruz, ilmek çıkartıp bir zincirle sabitliyoruz. İlmek çıkartıyoruz, zincir çekiyoruz, ilmek çıkartıyoruz, zincir çekiyoruz, ilmek çıkartıp zincir çekiyoruz, ilmek çıkartıp zincir çekiyoruz ve tığda toplamda 7 tane ilmek olana kadar bunu devam ettiriyoruz. 7 ilmeği ikişerli gruplar halinde bir ilmeği gelene kadar eksiltiyoruz. Yine bir zincirle başlayıp boşlukların içerisinden ilmek çıkartıp bunları zincir çekerek sabitliyoruz. Toplam 7 ilmeğe ulaştığımızda ilmekleri ikişerli gruplar halinde eksiltiyoruz ve ikinci sıramızı örmüş oluyoruz. Bir zincir, boşluğa battık, ilmek, zincir çektik, boşluğa battık, ilmeği çıkartıp zincir çektik. Bu şekilde sayımızı 7'ye tamamladık. İkişerli gruplar halinde ipimizi yürüttük. Son sıra bir zincir çekiyoruz. Ara boşluklardan da birer ilmek çıkartıp her birine zincir çekiyoruz. Zincirle ilmeklerimizi sabitliyoruz. 7. ilmekten sonra ikişerli gruplar halinde ilmek sayısını 1'e indiriyoruz. Bir zincirimi çektim. Örgüyü çevirdim ve takip eden balık sırtının içerisine 2 tane ikili trabzan ördüm. 2 zincir çektim. 2 tane daha ikili trabzan ördüm. Modelin kurum mantığı bu şekilde. İlk sıramızı bitirmiş olduk. İlk örneğimizi daha doğrusu bitirmiş olduk. Bundan sonra artık birbirinin üzerine takip eden şekilde olacak. Tunus işi olan kısımdaki yine ekleme bölümünü göstereceğim. Sıra sonuna geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Balık sırtının içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 2 tane ikili trabzan örüp ikinci model kurulumuna başlıyorum. 13 tane zincir çekiyorum. Arada tunus işinin üzerine herhangi bir işlem yapmadan bir sonraki balık sırtının ortasına geliyorum ve yine buraya 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan örüyorum. Aralarda 13 zincir çekerek balık sırtlarını takip ediyorum sıra sonuna kadar. Ve bunu altta yaptığım gibi 3 sıra birbirinin aynı 3 sıra olarak devam ettiriyorum. Şimdi yine bakın 3 sıra zincirli sıramı ördüm. Aralarda 13 zincir var. Bir tane ikili trabzanla sıramı bitirdim. 4 zincirle yeni sırama başladım. Balık sırtının içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 2 tane ikili trabzan ördüm. 7 tane zincir çekiyorum. Ve şimdi bakın
tunus işi ördüğüm kısmın şöyle hemen orta kısmına, köşe ortasına, son sıranın ilk bitirmesine de diyebiliriz, batıyorum ve buradan her seferinde tığıma ip dolayıp 6 sefer tığda ip biriktiriyorum. Yeni fıstığımı yapmış olacağım. Tığda biriken ipleri bir seferde örüyorum. Yine bir zincir çekeceğim. Bakın şu şekilde bağlantı noktam. Ve zincirin yanındaki her bir boşluğa birer tane zincir çekip tığdaki toplam ilmek sayımı yine 7'ye tamamlıyorum. Bunlarda herhangi bir artma eksilme yok. Tunus işi olan kısımların tamamı 7 ilmek ve 4 sıradan oluşuyor. İkişerli gruplar halinde ilmekleri çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ara boşluğa battım. Zincirle ilmeğimi sabitledim. Ara boşluklara batarak bu şekilde toplam 7 tane ilmek olmasını sağlıyorum tığın üstünde. İkişerli gruplar halinde de bitirme yapıyorum. Sıranın başına geliyorum. Alttaki gibi bunu da örelim. Videoyu çok uzatmamak adına. Bir zincirimi çektim. Balık sırtına geldim. Orta noktasına 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yine 7 tane zincirimi çekiyorum. Tunus içinin köşesine batıyorum. İpimi uzatıyorum. Tığıma ip doluyorum. Batıp ipimi uzatıyorum. 6 sefer ipimi tığa dolayıp buraya batıyorum ve ipi uzatarak bir fıstık elde ediyorum. Daha sonra tığda kalan ilmeklerin hepsini bir seferde çıkartıyorum. Ve bundan sonrası tamamen birbirini takip eden sıralar. İstediğiniz boyutta büyütebilirsiniz. Bunun çeyizlik yeleği de gerçekten çok şık duruyor. Daha böyle tiftik iplerden örerseniz. Şimdi son sıramı yaptıktan sonra bir zincirle döndüm. Balık sırtının sağ kanadının üzerine 2 tane sık iğne, orta noktasına 2 tane sık iğne, sol kanadın üzerine boşluklara birerden 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi burada benim 5 tane boşluğum var. 5 boşluğun içerisine de birer tane sık iğne örüyorum. Tunus işinin köşesine geliyorum. Buraya bir tane, bakın, sık iğne örüyorum. Ve yine 5 tane boşluğun içerisine 5 tane sık iğne örüyorum. Araya da yine bir tane sık iğne örüp ikinci balık sırtına geldim. Bunun üzerine 2 tane sık iğne, orta noktasına 2 tane sık iğne, sol tarafta kalan kanada 2 tane sık iğne örüyorum. Boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. 5 tane boşluğum var, bu kısma geldim. 5 tane sık iğne örüyorum. Her bir boşluğa birer tane. Köşe noktasına sık iğne ile dönüşümü yapıyorum. Ve hemen dibine batıp 5 tane daha sık iğne örüyorum. Bu sırayı böylece sonuna kadar devam ettireceğiz. İsterseniz buna püskül yapabilirsiniz, zincir çekebilirsiniz, zincirden uzatarak yapabilirsiniz. Deniz kabukları, boncuklar ekleyebilirsiniz. Buradan sonrası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben sade şekliyle bırakmayı tercih ettim. Bu şekilde sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar tamamlayalım. Diğer yana geçeceğiz. Yanda da iplik geçireceğimiz boşlukları yapacağız şimdi. Onları 4 zincir çekmemizin sebebi burada içlerini sık iğne ile doldurarak
öreceğimiz iplikleri içerisinden geçirip sırttan bağlama yapmış olacağız. Şimdi ilk 4 zincirlik boşluğun içerisine batıyoruz ve buraya 5 tane sık iğne örüyoruz. Arada trabzanımız vardı. Trabzanın ortasına batıp ilmek kaydırıyoruz. Trabzanın başına batıp ilmek kaydırıyoruz. Yine 4 zincirlik kısma geldik. Buraya 5 tane sık iğne örüyoruz. Hemen ardından da trabzana geldik. 2 sefer ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde bizim 4 tane dörtlü zincir kısmımız var. Onların tamamını dolgumuzu yapıyoruz. Ekleme bölümüne geldik. Başlangıçtaki sık iğneden 10. sık iğnenin içerisine, 52. sık iğnenin içerisine ve 94. sık iğnenin içerisine birer tane ayraç koyuyorum ben. Bunlarda 42'şer tane sık iğne oluşmuş olmuştu verdiğim ölçüde. Bir zincirle başladım ve 10. sık iğnenin içerisine kadar sık iğne örerek devam ediyorum. Yani ayrıcı koyduğum yere kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Buradan da yine tığ ile birleştirme yapacağım ama arzu ederseniz bunu dikerek de birleştirebilirsiniz. Ayracımı çıkarttım. Şimdi biraz yaklaştıralım. Modelin 10. boşluğu ve kupun 1. boşluğundan tığımı battım, ipimi çektim, ilmek kaydırdım. 11. boşluğa battım, karşıda 2. boşluğa battım, ilmek kaydırdım, ilmek çıkarttım ve kaydırdım. Bu şekilde karşılıklı gelen boşluklardan tığımı batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Karşılıklı 2 boşluğa batıyorum. Bir seferde ipimi uzatıyorum, ilmek kaydırıyorum. 2 boşluğa battım, ipimi uzattım ve ilmek kaydırdım. Görüntü böyle olacak. İşaretlediğim yerler zaten benim kupumun başlangıç ve bitiş noktalarıydı. Her iki kupun da birinin bitiş noktasında diğerinin başlangıç noktasıyla birlikte ve ortada üçünü bir seferde batarak işleme devam edelim ve sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi omuz askılarına başlayalım. Orta noktada bizim bir zincirlik kısmımız vardı. Oraya batıp 3 zincir çekiyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıp yine araya 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan şeklinde örüyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Orta noktaya ilmek kaydırıyoruz ve 3 zincirle bir tane daha ikili trabzan örüp 2 zincir çekip aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan örüyoruz. İç içe balık sırtlarından oluşan istediğiniz uzunlukta yapabileceğiniz bir omuz askısı olmuş oluyor bu. Modelin içerisinde de balık sırtı olduğu için bu şekilde yapmayı ben tercih ettim. Bir zincirle orta noktaya kaydırma yapıyorum. Kenarlarda ekstra büyüme yapmasını istemediğim için isterseniz kaydırma yapmadan da burada 3 zincirle bir üst sıraya çıkabilirsiniz. Anglez yöntemiyle de burada omuz askısı yapabilirsiniz. Her iki omuza da eşit sayıda balık sırtı yaparak askıları bitiriyoruz. Sırt ipliğinde anglez kullanabilirsiniz. Zincir çekip içerisinden ilmek kaydırabilirsiniz. Ya da ipi biraz uzatıp orta noktasından bir zincirle sabitleyip daha sonra bakın bu şekilde ipi üzerine alıp parmağımızdaki ipi içinden kaydırarak sağlam bir kordon elde edebiliriz. Bakın bir tane ipi alıyorum, diğerini içinden geçiriyorum. Bir ipi alıyorum, diğerini içinden geçiriyorum. Yine istediğiniz uzunlukta bunu yapıp her iki taraftan dikerek monte edebilirsiniz ve bakın şu noktalara sonrasında çapraz şekilde bu halkaların içerisinden geçirerek nihai şeklimizi
aldırabiliriz. Modelin yapımı bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Benimle birlikte örüp keyifle kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.